Evimizin fotoğrafını çekiyorlar. Bazen zile basıyorlar. Endonezya'dan çıktım ve Almanya'ya geldim. Sarıkamış'ta öğretmen oldu. Çok genç yaşta, 21 yaşında. Sınıfın sonuncusuydum Almanca olarak ama beni öğretmen olarak seçtiler. Çocuklar terörist olmasınlar diye o bölgelerde hizmetler ettik. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Türk insanı Allah'ın kulu da Almanlar Allah'ın kulu değil mi? O 3,5 sene o kilisenin gölgesinde kaldık. Kendi kızlarınızı emanet ettiğiniz insanlarız ve biz hala öyleyiz yani. Almanya Köln'den herkese merhaba. Bugünkü Tutunanlar Söyleşimizde Yusuf Salih Şengül hocamızla beraberiz. Kendisi 5 sene önce Almanya'ya göç etmiş ve şu an bir devlet okulunda kimya ve matematik öğretmenliği yapıyor. Hocam merhaba. Merhabalar. Bu sürecinizi, başarı sürecinizi dinleyeceğiz ama ondan önce sizi bir tanımak istiyoruz. Tabii ki. Yusuf Salih Şengül kimdir? 1972 yılında Konya'da dünyaya geldim. Bir inşaat işçisi baba ve ev hanımı annenin evladı olarak. İlkokul, ortaokul, lise dönemimi Konya'da tamamladım. Çocukluktan itibaren öğretmenliğe karşı bir hevesim, isteğim vardı. Üniversite tercihlerimin tamamını öğretmenlik üzerine yaparak Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde kimya öğretmenliği bölümüne başladım. Sarıkamış'ta öğretmen oldum. Çok genç yaşta, 21 yaşında öğretmen oldum. Tabii Sarıkamış çok zorlu bir coğrafya. Ben hayatımda hiç bu kadar büyük kar görmemiştim. Terör mevsimiydi. 1990'lı yıllardı. Çok zorlu yıllardı. Dershanede çalışıyorduk o dönemde Sarıkamış'ta. Dershanemizin bir hizmetkarı yoktu. Dersler bitiminde 10 saat ders anlattıktan sonra veya 8 saat o dershanenin temizliğini de yapmak bize düşüyordu. Hepi topu 5 kişiydik bu dershanede. Sarıkamış'tan bir tıp fakültesinin çıkması neredeyse imkansızdı o dönemde. Çünkü yoktu, örneği de yoktu. Gece gündüz çalışan, bütün mesaisini üniversite hazırlığa adayan ve tıp fakültesini kazanıp şu anda doktorluk yapan öğrencilerimiz de var. Sarıkamış'tan sonra ülkemin değişik bölgelerinde çalıştım. Tabii ki 2013 yılından sonra Türkiye'deki bütün kurumlar adına bir takım zorluklar oldu. Biz de o zorlukları orada idareci olarak yaşadık yani. Çok yoğun müfettiş baskılarıyla falan. Benim uzun yıllar boyunca yurt dışına gitmek gibi bir hayalim vardı. Ve Allah Endonezya'yı nasip etti. Endonezya'yı ben sadece büyüklerimden hacda, umrede nezaketli insanların ülkesi olarak bilirim. Onun haricinde fazlaca da bir bilgim yoktu. İşte hızlı bir ev bulma sürecinden sonra biz de artık Endonezyalı olduk. İlk Endonezya'yı gördüğümde bir cuma günüydü. İnsanlar böyle çiçekli, böcekli, kelebekli gömlekler giymişti erkekler. Ben dedim ki bana hiç kimse bu gömleği giydiremez. Çünkü biraz feminen, kadınsı. Bir hafta geçti o gömleği giymem. O gömlek ismine batik deniyor. O gömlek takım elbise ve kravat yerine geçiyor. Hemen bir kurs bulduk ve 5 ay gibi bir sürede o kursa devam ettim. Endonezyaca çok güzel bir dil, çok hoş bir dil. Endonezya'da ben de şöyle çekimlerle alakalı bir bulunmuş oldum da dilde çoğulu değişik yapıyorlar. Onu Evet. nasıl yapıyorlar tam olarak? Bir kelimeyi eğer 2 kere söylerseniz, mesela çocuk, 2 kere çocuk derseniz çocuklar oluyor. Mesela çocuk anak demek ama çocuklar demek için anak demek lazım. 5 aydan sonra görev yerime gittim. Yogyakarta isimli bir şehir. Dünyanın bütün güzellikleri aynı anda aynı şehirde bulunur mu? Dağ var, göl de var, ırmak da var, okyanus da var, yayla da var, orman da var. Dünyanın en nazik insanları da oradalar. Ben orada hiçbir kavgaya şahit olmadım. Veli ziyaretlerine gidiyoruz. Onlar Türkleri çok seven bir ülke Endonezya. Hayatımın en güzel seneleri Endonezya'da geçti diyebilirim. Orada ölünceye kadar da kalabilirdim. Ne oldu peki? Bir gece uyuyordum. Saat 3 idi. Türkiye'deki kardeşim aradı ve dedi ki abi Türkiye'de darbe oluyor. Hakkımdaki suçlamaların büyük çoğunluğunun tarihi 15 Temmuz. Halbuki ben o tarihte uyuyordum. Biz tabii ki oradaki velilerimize bu işlerin bizlerle alakası olmadığını insanlara anlattık. Bizim nasıl insanlar olduğumuzu biliyorlar. Devlet başkanından bütün devlet kurumlarına kadar herkes bizi biliyor ve gerçekten de arkamızda durdular bu konuda. Fakat benim güzel ülkemin hükümeti bütün işi gücü bırakıp dünyanın en uzak bölgelerindeki insanları da takibe başladılar. Büyükelçilik bizim hiçbir işlemimizi yapmaz oldu ve en nihayet bizim evimizin önüne kadar gelmeye başladılar. Evimizin önünde bir araba, evimizin fotoğrafını çekiyorlar, bazen zile basıyorlar, taciz etmeye başladılar. 6 arkadaş, kimisi Amerika'ya, kimisi Kanada'ya, kimisi Almanya'ya geldiler ve en son ben 4 tane aileyi orada bırakarak son erkek olarak Endonezya'dan çıktım ve Almanya'ya geldim. Frankfurt Havalimanı'nda oradaki polise bu ülkeye sığınmak istediğimi söyledim ve Haim denilen geçici yerlere çıktım. Ailemiz Endonezya'da kalmıştı. 8 ay sonunda da ailem buraya geldi. Aile birleşimi ile
çok yoğun bir şekilde geceli gündüzü ben Almanca çalıştım ve B1 kurundan direkt giriş yaptım. Yani A1 ve A2'yi ben kendi çabalarımla halletmiş oldum. Okul önlerinde bekler oldum. İçimde bir böyle ateş. Yani okula bir şekilde girmem lazım falan diyorum. Sonra duydum ki Almanya'da gönüllü çalışma diye bir şey varmış. Elime bir dilekçe hazırladım. Devlet dairesinin bir üst katında artık ümidi kesmişken bir kadıncağız geldi, dedi ki beyefendi dedi, siz odamın önünden sürekli geçip duruyorsunuz. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı dedi. Ben dedim ki benim böyle bir dilekçem var. Beni tanıyor musunuz dedi. Tanımıyorum dedim. Ben dedi bu şehrin Milli Eğitim Müdürüyüm dedi. Ben size seve seve yardımcı olurum dedi. Ve hemen o gün birkaç tane okuldan teklif aldım. Bizim okulumuzda gönüllü çalışabilir misiniz diye. Bir Almanca öğretmeninin yardımcısı olarak, Almanca öğretmeni olarak gittim bir okula. 9 ay o Almanca öğretmeni kadına yardımcı oldum. Bazen hasta olduğunda tek başıma derse girdim. Ve 9 ayın sonunda bana çok güzel bir belge verdiler. Yusuf Şengül okulumuzda gönüllü olarak çalışmıştır, ücret almamıştır, çok büyük fedakarlıklar yapmıştır falan diye. Bilmiyordum o belgenin Almanya'da çok kapılar açacağını. Duydum ki burada Köln Üniversitesi'nde bir yabancı göçmen öğretmenler için bir program açılmış. Oraya gittim, müracaat ettim. Yine bir komisyonun karşısına geçtim. Mütevazilik bizim şiarımız ama Almanya'da kendini reklam etmek gerekiyor. Tecrübelerimden dem vurdum. Olimpiyatlara katıldık dedim, Türkçe olimpiyatları yaptık dedim, bilimsel olimpiyatlara çocuk hazırladık, proje yaptık. Türkiye'de vazifeli olarak Somali'ye gitmiştim, Uganda'ya gitmiştim, Ruanda'ya gitmiştim, Kenya'ya gitmiştim. Oradan öğrencileri getirip Türkiye'de okutmuştuk falan, yani uluslararası tecrübemde kısmen vardı. Bunlar dediler ki tamam sen bizim işimize yararsın. Evet Almancan kötü, biz bunu biliyoruz ama bize iyi Almanca konuşan değil, iyi öğretmen lazım. 25 kişiden sadece 12 tanesi öğretmen olabilecek. Samimiyetimle söylüyorum, sınıfın sonuncusuydum Almanca olarak ama beni öğretmen olarak seçtiler. Yani Allah, çok üzücü hadiseler yaşadık ama böyle müjde üzerine müjde de verdi ve ben bir okulda öğretmen olarak çalışmaya başladım. Bir göçmen bölgesinde, kriminal da bir bölge, zordu. Çocuklar da epey problemliydi ve 2 sene ben orada öğretmen olarak çalıştım. Kimya anlattım branşım olarak. Aynı zamanda beni Almanca öğretmeni de yaptılar yabancı öğrenciler için. Ben miyim diyorum Almanca öğretmeni? Yani ben Almanca konuşmaktan acizim. Ama Almanca öğretmen olarak okulda görev yapıyorum. Allah'ım ne büyük lütuflar falan. Wie viel Station hatten wir? Wir hatten 5, glaube ich. 4. 4. Okay. Also eigentlich 5, aber 4, weil im Chemieunterricht gibt es kein Schmecken. Ya. Ve 3. senede artık daha güzel bir okula müracaatta bulundum. Ve o okulda artık kimya öğretmeni olarak çalışmaya başladım. Fakat okul müdürü dedi ki seni aynı zamanda matematik öğretmeni de yapacağız. Artık şu anda çalışmış olduğum okulda daha çok matematik öğretmeni, az bir şeyde kimya öğretmeni olarak devam ediyorum. Mesai arkadaşlarınız olsun, diğer türlü komşularınız olsun, diğer Almanlarla ilişkileriniz nasıl? Bizi ilk önce buranın bir köyüne verdiler ve ev olarak da bir kilisenin din görevlisinin lojmanını verdiler. 3,5 sene kaldım o köyde. O 3,5 sene o kilisenin gölgesinde kaldık. O köyde kalan tek Müslüman bizdik. Eşim de kapalı. İlk önce insanların gözleri tesettüre alıştı. Eşime alıştı. Biz oranın sokaklarını her gün akşam gezdik. Bisiklete bindik eşimle falan. Onların her kutsal günlerinde, her bayramlarında onlara hediye gönderdik. Onlar da bizim Ramazan bayramımızda, Kurban bayramımızda Türkçe yazıyla Google'la translate etmişler. Bize hediyeler getirmeye başladı ve çok güzel dostluklar kurduk. Almanya'da herkes bisiklete biniyor. Eşimin bisikleti vardı, benim bisikletim yoktu. Orman yolunda gezerken bir komşumuz bizi zaten tanıyor. Dedi, Yusuf senin bisikletin nerede? Dedim benim bisikletim yok, eşim var filan. Tamam dedi ve gitti. Bu kadar, ben anlamadım yani filan. Birkaç gün sonra evinin önünden geçerken dedi ki gel. Biraz da sert bir adam, eski bir emniyet müdürü. Garajının kapısını açtı. Çok güzel bir bisiklet ama çok da pahalı bir bisiklet. Dedi bu bisikleti sana vermek istiyorum. Dedim ben bunu kabul edemem. Dedi alacaksın, ben polis müdürüyüm, benim canımı sıkma. Tatlı sert bana hediye verdi. Bir başka zaman ben eşyalarımı taşıyacaktım. Alman komşumuz. Taşınacağım zaman adam tulumunu giymiş, eldivenlerini giymiş. Arabasının arkasına böyle bir römork gibi bir şey takılıyor. Onu takmış gelmiş. Ben hazırım dedi. Hiç beklemediğim bir şeydi yani. Yeter ki size güvenebilsinler. Yeter ki sizi sevebilsinler, sizi görebilsinler yani. Türkiye'deki atmosferi de biliyorlardı yani. Bizim niçin burada olduğumuzu da biliyorlar. Bu sene çalıştığım okulda öğretmen arkadaşlarımızın hepsinin çok anlayışlı olduğunu, müdürlerin çok anlayışlı olduğunu, bizim eksiklerimizi gördükleri halde kapatma yönüyle yardımcı olduklarına çok şahit oldum. Şu an entegrasyon noktasında kendinizi bu toplumun bir parçası görüyor musunuz? Biz tabii Almanya'ya ilk gelenlerden birisiyiz ve kendi yolumuzu kendimiz çizdik. Ben şöyle dedim, ya ben bir yoldan geçtim, başkalarına da örnek olayım diye bir Telegram kanalı açtım bir tane.
Almanya'da yayıldı bu. Eğitim, öğretimle ilgili bir Telegram kanalı. Yüzler, binler oldu bu. Sonra hemşireler dediler ki ya Yusuf hocam bir de hemşireler için bir kanal açabilir misiniz? Dedim olur. Hocam bir şehre gidiyoruz, orada nerede helal yemek yiyebiliriz? Bununla ilgili bir grup açsak olur mu? Olur. Engelli kardeşlerimiz var, engelli çocuğu olan kardeşler var. Hocam bir de bize bir grup açsanız olur mu falan derken şu anda 100 civarında grubun yöneticisiyim Telegram. Bu Telegram gruplarımız tamamen entegrasyona yönelik gruplar. Bizim örneğimiz kendimiz olduğumuz için. Bir arkadaşımız mesela makinist oldu. Sonradan gelinip de nasıl makinist olunur bunu ancak biz anlatabiliriz. Bundan dolayı biz kendi içimizde kaldık ve kendi kendimize örnek olmaya başladık. Bu şekilde yol göstermek güzel. Gelenlere yardımcı olup onların daha hızlı bir şekilde belki toplumda işte bir meslek sahibi olmalarını sağlıyor. Fakat kendi kendinize yettiğinizden dolayı bu toplumla kaynaşma noktasında bir sıkıntı oluşturuyor mu? Diyalogla ilgili faaliyetlerimiz de var ve bununla ilgili de gruplarımız var. Mesela arkadaş bir köye gitmiş, tek başına o köyde, Almanya'da insanlarla nasıl diyalog kuracağını bilmiyor. Ama biz burada diyoruz ki bakın Ostern tatili geliyor, şöyle bir hediye alıp şöyle bir not yazabilirsiniz. Veya yılbaşı geliyor, bu yılbaşında sakın ha şu tarihte mektup yazmayın. Çünkü onların günleri, hüzün günleri. Şu günden itibaren hediye verebilirsiniz gibi. Mesela diyalog iftarlarımız oluyor. Bizim kırık dökük Almancalarımız var ama biz hemen diyalog kurmak istiyoruz. Biraz da İngilizce falan da var. İşte hepsi birleşince, samimiyetle de birleşince çok fazla Alman arkadaşımız oldu. Ve çok arkadaşımız diyalog adına çok güzel faaliyetler yapıyorlar yani şu anda. Peki Yusuf Hocam bayağı bir göç etmişsiniz. Göçün de içinde olduğu bu hayat size neyi öğretti? Bir kere insan bu dünyaya ait değil. Dolayısıyla bir yere de ait değil. Yeryüzü Allah'ın mülkü. Yani Türkiye Allah'ın da, Almanya Allah'ın değil mi? Türk insanı Allah'ın kulu da, Almanlar Allah'ın kulu değil mi? Kendimi çok yabancı hissetmiyorum, hissetmemeye çalışıyorum. Ve illa Türkiye'de olmam, illa memleketimde olmam gibi bir mecburiyet hissetmiyorum. Şu anda bütün problemler çözülse de ben ülkeme belki anne babamı bir kez daha görmek için gidebilirim. Daha da orada kalmam çünkü artık benim yeni memleketim de burası diye düşünüyorum yani. Peki hocam bir kırgınlığınız var mı? Elbette var. İnsan olmanın gereği. Bu bir nefrete dönüşmedi. Terörün en azılı olduğu dönemde biz kelle koltukta çocuklar terörist olmasınlar diye o bölgelerde hizmetler ettik. Biz terörün aslında panzehiriydik. Kendi ailemizden fedakarlıkta bulunduk. Kendi çocuklarımıza vakit ayıramaz olduk. Fakat terör ile yaftalanmamız çok büyük bir şoktu bizim için. Bir gün gelecek gerçekleri öğreneceklerine inanıyorum. Kesinlikle nefret etmiyorum. Ülkemi çok seviyorum. Milletimi de çok seviyorum. Ama kırgınlık yok desem yalan olur. Kırgınım, elbette ki kırgınım. Bir gün eğer herkesin duyacağı bir yerden seslenme imkanı olsa veyahut herkesin okuyacağı bir mektup yazma imkanı olsa ne yazmak isterdiniz veya ne söylemek isterdiniz? Biz sizin zannettiğiniz insanlar değiliz. Bizi en başta nasıl tanıyoruz duysanız biz onlarız. Ben bir kız kolejinde okul müdürüydüm. Gencecik kız çocuklarını bize emanet ediyordu insan. Emanet ediyordu yani. O çocuğun yemesi, içmesi, namusu, ağrı bize emanetti. Biz o emanete hiç ihanet etmedik. Bize o kadar güveniyordu insanlar. Derdim ki biz işte o insanlarız. Yani kendi kızlarınızı emanet ettiğiniz insanlarız ve biz hala öyleyiz yani. Siz zannettiğiniz, yanlış bilgilendirdiğiniz insanlar değiliz demek isterdim. Açın gözünüzü demek isterdim. Sohbet güzel fakat vaktimiz dar. Son olarak ne söylemek istersiniz? Tabii Türkiye'de bıraktığımız çok büyük bir kitle var. Ama bilsinler ki sadece dünyalığımızı kazanmak için burada değiliz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizin yettiği kadar. İnsanlarla, Almanlarla, buranın hükümet yetkilileriyle diyaloglar kurmaya çalışıyoruz. Kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ve bir gün eğer onların da buraya gelmesi durumu varsa onlar için bir yer hazırlamaya çalışıyoruz. Selamlar. Bugün Köln Dom Meydanı'nda tutsak hastaların özgürlüğüne kavuşması için bir protesto düzenledik. Türkiye'nin altına imza atmış olduğu Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi'ne göre hasta olan tutukluların derhal serbest bırakılması lazım. Türkiye'nin zaten iç hukuku da bunu gerektiriyor. Ama maalesef Türkiye'deki mevcut yönetim kendi anayasasını bizzat çiğneyerek yüzlerce insanı, hasta tutukluyu, hamile bayanı, yaşlı insanı hapishanede tutmaya devam ediyor.
Minik bir benim YouTube kanalım var. Maddi bir şey değil ama insanlar bilgilensinler. Almanya'da işler nasıl dönüyor, neler yapıyor buradaki insanlar diye. Meslek erbaplarını çıkartıp onları konuşturuyorum, tecrübe paylaşımları yaptırıyorum. Türkiye'de olup da Almanya'ya gelmek isteyenler nasıl gelebilirler, hangi meslekleri seçebilirler, hangi yolları yapabilirler. Kendi çapımda böyle bir YouTube çalışması yapıyorum. Başka arkadaşların başka çalışmaları da var. Yani biz burada boş durmuyoruz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah da utandırmasın. Bizden dolayı da milletimizi utandırmasın. İnşallah